Merhaba arkadaşlar, Çizgi Roman Evreni Biz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Anime Polis ve Manga Polis bölümüyle birlikteyim. Bugünkü yeni bölümümüzde yeni bir anime incelemesinde bulunacağım ve bu animenin ismi de Elfen Lied. Öncelikli olarak ufak bir bilgi vermem gerekirse Elfen Lied hakkında. Elfen Lied 13 bölümden ve bir tane de özel bölümden oluşmaktadır. Ve hafif polisiye türü diyebileceğimiz büyük bir çoğunluğu da dram ve korkudan oluşan bir anime serisidir kendisi. Ve bana kalırsa da 13 bölümden oluştuğu için yani özel bölümün dışında 13 bölümden oluştuğu için hani hem tadımlık hem de hani izlediğiniz anda hani böyle çok sizi böyle aşırı uzun olup da sıkma ihtimalinin bulunmadığı bir anime serisidir. Öncelikli olarak bunu sizlerle paylaşmak isterim. Bununla birlikte bu animemizde de bazı duyguların ve düşüncelerin bizlere çağrıştırıldığını ve bizlere bu düşünceler hakkında düşünme payı ve sorgulama süreci bırakıldığını düşünüyorum. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. İhanet, nefret, sevgi ve umut. İhanet ve nefret kısmına gelecek olursak aslında ufak da olsa konusundan bahsedersem sanırsam ihanet ve nefret kısmını açıklamış olurum. Elfen Lied'in tam olarak konusu şu ki dünyamız teknolojik anlamda geliştikçe insan türü de değişime uğramaktadır ve yeni ırklar oluşmaktadır. Bu ırklardan bir tanesi, bu ırklarda kastım da Diclonius'lardır. Diclonius'lar bize yani dış görünüş olarak kısmen bize benzeseler de davranış olarak tamamıyla hani yani sadece içgüdülerine dayanarak hareket eden yaratıklardır ya da mutantlardır diyebiliriz. Bununla birlikte tabii ki de insanlar onlardan nefret etmektedir. Çünkü kendilerine zarar verdiklerini ve onların hani herhangi bir savaş durumu dahi olmaksızın insanları öldürdüklerini yani kendilerini öldürüp toplumu yok edeceklerini bildikleri için onlara karşı bir nefret duygusu içerisindeler. Aynı şekilde nasıl söylesem daha alt grup diyebileceğimiz küçük yaş grubundaki hani insanlar hani daha böyle çocuklar ve hani nasıl söylesem ilkokul öğrencileri bazında olabilecek bir kısım ise hani tabii ki de yaşlarının da vermiş olduğu heyecan ve saflıkla ki bu saflık konusuna da birazdan değinmek istiyorum. Onlarla arkadaşlık kurabilme yetisine sahiptir ama bir yandan da aslında bu saflığın da vermiş olduğu negatif yönden dolayı ufak çapta da olsa bir ihanet kısmına da bu animede yer verilmiş. Çünkü bazı durumlarda Diclonius'ları yarı yolda bırakabiliyorlar çocuklar. Yani Diclonius'ların kendi küçüklüklerinde edindiği arkadaşlar onları yarı yolda bırakabiliyor. Bununla birlikte sevgi ve umuta gelecek olursak da her ne kadar yapılan hatalar büyük ve kötü olsa da insanların birbirine bir şekilde bağışlayabildiğini fark ettim bu animede. Hani bundan dolayı sevgi ve umut duygularına da ufaktan bir yer verdiğini hissettim. Bununla birlikte baş karakterlerimiz hakkındaki düşüncelerimi ve Lilium'un bu animedeki yerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak Kota, Yuka ve tabii ki de asıl baş karakterimiz olan Lucy ya da diğer bir adıyla Nuyu. Yani diğer bir kişiliği daha doğrusu.
diğer bir kişiliğinden bahsetmişken de şunu demezsem eğer ufak da olsa soru işaretlerine sebep olabileceğimi düşünüyorum. Lucy aslında bir Diklonius ve geçmişte yapmış olduğu, ya tabii ki de küçüklüğünde yapmış olduğu demek daha doğru olur. Çünkü tam olarak da yaptığı şeyin doğruluğundan ya da yanlışlığından emin değil. Yapmış olduğu yani işlemiş olduğu cinayetler ve yapmış olduğu kötülüklerden dolayı bir denek olarak laboratuvara kapatılıyor ve uzun işkencelere maruz kalıyor. Bundan dolayı tabii ki de tam bir seri katil moduna da dönüşüyor diyebiliriz. Ama bir gün artık o laboratuvardan bir şekilde kaçıyor ve bu kaçışın ardından da yani kaçmasına müdahale etmek için ateş edildiği sırada aldığı yara sonucunda beyin, yani daha doğrusu hafızası ikiye bölünüyor ve bir hafızası hala Lucy anılarını taşırken bir hafızası sanki hiçbir şey olmamış gibi, ya daha doğrusu sanki bir bebeğin saflığında ilerliyormuş gibi bir kişilik ortaya çıkardı kendisinde ve bu kişilik de Nu'yu. Bununla birlikte Kota'ya gelecek olursak, Kota bu hikayedeki bence hani en, hani nasıl söylesem, bir yandan masum ama bir yandan da çok böyle belirsiz olan karakterlerimizden birisi. Çünkü Kota'nın gözleri önünde kız kardeşi ve babası öldürülüyor ve bundan dolayı da bir süre akıl hastanesinde kaldığı için tedavi amaçlı hafızasının belli bir bölümünü kaybediyor tabii ki de. Yani bazı anılarını anımsamıyor. Bununla birlikte Yuka da aynı zamanda Kota'nın kuzeni ve Yuka ve Kota'nın ilk şehre geldiği Katanava olması lazım. Kataganawa'ydı ya da hatırlamıyorum. Tam hatırlayamadım. Yanlışlık olsun istemiyorum. İlk şehre geldiği zaman otel ailesinin işletmiş olduğu oteli kendisine hani açan ve hani orada yaşamasına izin veren kuzeni, aynı zamanda da Yuka. Bununla birlikte Kota'ya dönecek olursak şunu da belirtmek isterim ki hani belirsizliğindeki en büyük sebepler, dediğim gibi, hafıza kaybı olması dışında yani duyguları o kadar karmaşık ve şey ki hani bir yandan insanlara bağışlayıp bir yandan da insanlardan nefret, yani yapılan hatalara karşı da şey olamadığı için, sessiz kalamadığı için hani tam net bir duruş sergilemediğinden dolayı bana birazcık Kota bu animenin bütün bölümleri çerçevesinde bir belirsizlik havası verdi. Bununla birlikte Yuka'ya gelecek olursak da Yuka bence evet konulması güzel olmuş. Yani karakter açısından hikayeye ufak da olsa bir yön veriyor ama belli bir süreden sonra artık Yuka'nın da hikaye üstünde bir etkisi kaldığını düşünmüyorum. Belki de çıkarılıp yerine başka bir karakter konulabilirdi diye de düşünüyorum. Bununla birlikte hepsinin aslında ortak noktası da Lilium, yani zambak. Bunu neden söyledim? Çünkü Lilium melodisi var anime içerisinde, bir şarkı. Ve bu şarkı aslında üçünün de birleştiren, üçünü de ortak noktada buluşturan ana öge haline geliyor anime bölümleri ilerledikçe. Bununla birlikte diğer önemli karakterlerden bahsetmek istiyorum. Kurama, Doktor Lu ve Mariko, yani Kurama'nın öz kızı ve aynı zamanda o da Lucy gibi Diklonius. Bununla birlikte bu üç karakterin de bizlere daha doğrusu yansıtmış olduğu durumlar var. Bunlar kutuplaşmalar, pişmanlık ve yüzleşme. Öncelikle kutuplaşmalar kısmına gelecek olursak, Kurama aslında insanlar konusunda daha iyimser yaklaşan, daha
böyle yıkıcı değil ama yapıcı çözümler üreten bir bilim adamı olmasına rağmen Doktor Lu ise daha böyle şiddet, daha hani böyle umursamaz, sadece kendi amacını düşünen bir yapıya sahip olduğu için ve Mariko da dediğim gibi bir Diklonius olduğu için ikisi arasında ufak bir kutuplaşmaya ve fikir ayrılığına yol açıyor bu durum. Çünkü Kurama diğer çocukları öldürmesine rağmen, yani Diklonius genini gösteren diğer çocukları doğdukları anda öldürme kararını vermiş olmasına rağmen kendi kızını denek olması pahasına da olsun korumaya alıyor. Bu durumda da ufakta bir aslında pişmanlık da yaşıyor kendi içerisinde. Çünkü diğer çocuklar ölürken neden kendi çocuğu yaşadı? Ve bununla da Mariko ile karşılaştığı anda ufak bir yüzleşme anı da bizleri karşılıyor bu anime. Ve bununla birlikte Doktor Lu'dan bahsetmişken de tabii ki de bu animede tıpkı Death Note animesinde olduğu gibi ufak bir tanrısallık içgüdüsünün de bizleri karşıladığını görüyoruz. Çünkü Doktor Lu'nun amacı aslında ilaç bulmak değil, insan ırkını yeniden düzenleyip Diklionuslarla birlikte yeni bir ırk oluşturma, yeni bir insan ırkı ve yeni bir dünya oluşturabilme ideali bizleri karşılamaktadır bu animede. Bununla birlikte final bölümüne gelecek olursam da şunu söylemek isterim ki final bölümü bence gayet doyurucu ve gayet güzeldi. Yani kafanızdaki birçok soru işaretine bir şekilde yanıt oluyor. Bununla birlikte beklentim olarak da beklentimi tamamıyla karşıladı diyebilirim. Çünkü ben aslında çok böyle Death Note'dan sonra hani bir tık daha kısa bir anime, hani hem tadımlık olsun hem biraz kısa olan bir anime ararken Elfenli'ye de rastladım ve gayet de memnun kaldım. Bu anlamda beklentilerimi ve konu bakımından da beklentilerimi karşıladı diyebilirim. Bununla birlikte bir diğer bahsetmek istediğim konu da devam sezonu handikapı. Şimdi devam sezonu handikapı derken şunu demek istiyorum. Normalde Elfenlied başlarda direkt hani şimdi şöyle bir durum var. Hani mangası çıkıp daha sonra anime olma durumu bir tık daha genel karşılanabilen bir olayken daha çok şu durumla da karşılaşabiliyoruz. Mesela animesi çıktıktan sonra mangası yayınlanabiliyor bazı serilerde. Elfenlied tabii ki de önce animesi çıkıp sonra mangası yayınlananlardan. Hatta bu durum şu şekilde aslında da size yani açıklayabilirsem diyeyim. Öncelikli olarak yapımcılar animesini çıkarıyor. Animesi da yani daha doğrusu önce yanlış söyledim. Daha önce mangası çıkarılıyor. Mangası belli bir cilt yayınlandıktan sonra daha devam etmeden direkt anime projesine geçiriliyor ve anime projesi bu şekilde yani Elfenlied aslında bu şekilde ortaya çıkıyor. Elfenlied animesi 13 bölüm yani 13 artı 1 special bölüm olmak üzere. Bununla birlikte tabii muhtemelen handikap olan kısmına da gelecek olursam manga daha sonrasında devam ediyor anime yayınlanırken, ama manga muhtemelen, yani benim tahminim bu tabii ki de, tutmadığı için devam etmedi. Anime devam etmedi ve devam sezonunda belki de bundan dolayı gelmedi. Çünkü aslında final bölümünde devam sezonunun belki de gelebileceğiyle ilgili ufaktan böyle tiyolar, ufak küçük göndermeler veriliyor aslında. Ama o göndermeler hani bölüm bittiği anda ve devamının olmadığını öğrendiğiniz anda havada kalıyor diyebilirim. Yani bilmiyorum, belki de dediğim gibi mangası tutmadığı için animede havada kalmış gibi olmuş olabilir diye düşünüyorum, ama keşke devamı da gelseydi diye düşündüğüm anime serilerinden birisi oldu kendisi. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Elfenlied hakkında ufak bir sohbet yapmak istedim. Elfenlied ile ilgili kendi düşüncelerimi, izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım ki videomu izlerken keyif alırsınız ve kafanızdaki soruları da
cevap bulabilirsiniz diyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ayrıca bu serimin de devamı gelecek. Yani Animetopya ve Mangatopya içerisinde daha birçok animeye ve mangaya da yer vereceğim arkadaşlar. Bunu da tekrardan buradan iletmek istiyorum. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.